калмыцкий, да, вот это? Да, это калмыцкая традиция, можно сказать. Мы поддерживаем культурные традиции. Hala Rusya'dayız arkadaşlar. Merak etmeyin. Ben de satranç oynamayı severim ama satranç için kocaman bir şehir yaptırmaya da gerek var mıydı? Onu da bilmiyorum yani. Birinci Petro'nun, yani bizdeki ismiyle Deli Petro'nun Ayuki Han ile buluşmasını gösteren resim var. Rus Çarlığı'nın baskısı arttığı zaman tekrar geri dönmeye çalışıyorlar. Как называется? Хурсунмахен. Спасибо вам большое. Это как называется? Bortsugi. Buda'nın Türk ırkına gönderilmiş olan bir peygamber olduğunu söyleyen bir kitap var. Herkese Kalmukya Cumhuriyeti'nin başkenti Elista'dan günaydın. Bugün Kalmukları ve Elista'yı daha yakından tanıyacağız. Daha detaylı bir şekilde bu şehri gezdireceğim sizlere. Ama öncesinde bir kahvaltı yapmam lazım. Şurada bir süpermarket var. Oradan bir kahvaltılık ve bir kahve alayım en azından. Ve güne öyle başlayalım. Şuradan bir şeyler alayım. Şu patatesli, peynirli. Evet, böyle gördüğünüz gibi şeyler satıyorlar. Hamur işleri, işte börekler. Şöyle küçük bir börek aldım. Bir de çay aldım arkadaşlar. Şunu göstermek istiyorum aslında bunlardan çok. Bakın bankta oturuyorum şöyle. Ve şurada şey koymuşlar. Ufak bir cumhuriyet olmasına rağmen telefonunuzu şarj edebileceğiniz bir ünite var. Güzel yani. Arkadaşlar bugün ilk müzeyle başlayalım istiyorum. Şimdi burada Kalmukların Ulusal Müzesi var. Kalmukya Ulusal Müzesi. İlk önce oraya gidelim. Burada sabah kahvaltısı için arkadaşlar ortalama 2 veya 3 dolar ödüyorsunuz. Yani eğer büfeden veya marketlerden yerseniz 2-3 dolara halledebilirsiniz bu işi. Ama bir restorana giderseniz, ki dün ben gittim biliyorsunuz, o da 1650 ruble tuttu. Yani 23 dolar gibi bir rakam tuttu. Bana ilk kez denk gelmiş olabilirsiniz. Ben Selçuk Ünlütürk. Genel anlamda Rusya, Kuzey Kafkasya, Güney Rusya coğrafyasını geziyorum. Fakat fırsat buldukça da başka ülkeleri de ziyaret etmeye çalışıyorum. Videoya başlamadan önce lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Nacionalni Muzey Respubliki Kalmıki İmmina Palmova. Palmova adına yaptırılmış olan Ulusal Kalmık Müzesi'ne geldik arkadaşlar. Kalmuklar Orta Moğolların bir koludur ve Batı Moğolistan'dan gelmişler buraya. Kalmuk adı Türkçe'de geride kalan anlamına geliyor. Bu Türk komşularının vermiş olduğu bir isim. Bu Moğol asıllı halka. Здравствуйте. Билеты в музей стоят 200 рублей. Если будете фотографировать, право на фото 100 рублей. Хорошо, давайте. Ага. 300 рублей. По карте можно, да? Можно. Прикладываем. Все. Müzeye girdim arkadaşlar. Zaten bakın. Yani şehrin tamamında olduğu gibi sanki Uzak Doğu Asya'da, Çin'de bir yerde dolaşıyormuşsunuz gibi bir vibe var bu şehrin. Bir hissi var. Öyle bir hava veriyor yani. Burada da hala bu sürüyor. Yüksek ihtimalle bunlar da eski yazışmaların replikaları diye düşünüyorum. Kalmuklar arkadaşlar kendi dillerinde kendilerini Oirat olarak isimlendiriyorlar. Tüm Kalmukya haritası, yani Kalmukya Cumhuriyeti'nin haritası bu arkadaşlar. Şu an biz Elista'dayız. Buraya da şu tarafta Astrahan'dan geldim.
Hazar Denizi kıyısında. Kalmuklar Oirat Moğollarının batı kolundan geliyorlar. Burası da Kalmukların arkeoloji müzesi, yani arkeoloji bölümü müzenin ve birçok hayvan türü var, yetişim oluyor bu bölgede. ...16. yüzyılda arkadaşlar buraya göç etmişler. Volga kıyılarına göç etmişler Kalmuklar. Bugünkü Çin'in Sincan bölgesinden gelmişler buraya. Arkadaşlar bu haritada da Oiratların göç yolları 16. yüzyıldaki. Şu kırmızılar bu tarafa geliş ve bu 1640 yılında, ya 1771 yılında artık burada Rus Çarlığı'nın baskısı arttığı zaman tekrar geri dönmeye çalışıyorlar. Başogdu Han zamanında, fakat bu tam anlamıyla başarılı olmuyor. Yolda birçoğusu ölüyor. Bir kısmı da burada kalıyor. Yani şuradayız. Astrahan'a 300 kilometre mesafede. Göçebe bir topluluk, yani ilk çıkış yaptıkları yerde şu gördüğünüz bugünkü Sincan Uygur Özerk bölgesi. Kalmuklar arkadaşlar Tibet Budizmini benimsemişler 17. 16. yüzyılda ve Budist olmuşlar. Bugün de burada zaten birçok Budist tapınağı ve şeyler var. İlk bölümü izlediyseniz bununla ilgili yerleri gezmiştik. Tabi bugün de yine göreceğiz benzer yerler. Bir Kalmuk göçebe çadırının da iç halinin gösterimi böyle. Ocakları, yatakları, dua ettikleri yerler. Şurada Kalmuk hükümdarlarının isimleri var arkadaşlar. Hoğkarluk, yani en baştaki zamanda 1640 yılında Rusya ile bir barış anlaşması imzalamışlar ve Rusya'nın güney sınırlarını korumaya başlamış Kalmuklar. Daha fazla işte Türk veya Kırım Tatarlarının akınlarından. Bu giysilerde Moğolların, Oirat Moğollarının, yani Kalmukların yerel giysileri. Bu kadın için olan, bu da erkek için olan. Herhalde bu da yazlık olan. Burada da 1. Petro'nun, yani bizdeki ismiyle Deli Petro'nun Ayuki Han ile buluşmasını gösteren resim var. Yani burada birbirlerine eşit konumda oturmuş ve anlaşmışlar. Kalmuklar Çarlık Rusyası'nın güney kanadını koruyor ve onlara asker olarak hizmette bulunmuşlar. Bu buluşma da arkadaşlar Astrahan'a yakın bir yerde olmuş. Şurası Volga Nehri ve orada buluşmuşlar. Daha çok birbirleriyle bir dostluk anlaşması gibi bir anlaşma yapmışlar. Bu resmin ressamı da Montişev. Kendisinin resmini de buraya eklemiş bu görüşmeye. İkinci Dünya Savaşı sonrasında ise Kalmuklar da Almanlarla işbirliği yaptıkları gerekçesiyle Sovyetlerden gönderilmişler ve bu göçü anlatan, bu göç yolunu anlatan bir vagonun içindeyim şimdi. Ve tabi böyle zorlu şartlarda da çalıştırılmışlar. Göç yolunda birçoğusu hayatını kaybetmiş, ancak belli bir kısmı Kuruşev iktidara gelince tekrardan Rusya'ya dönmüşler, yani Sovyetler Birliği'ne. Burası da gönderildikleri yolların hatlarını gösteriyor şu hatlar. Yani Kafkasya, Güney Rusya ve işte buradaki birçok halkın yaşadığı talihi, makus talihi, onlar da yaşamışlar ve bugünkü Kırgızistan, Kazakistan'a kadar gönderilmişler. Oradan da 1956 yılında tekrar geri gelmişler. Burada da bir Oirat yurdu görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi orada hediyelik eşyalar satılıyor. Ve müzeden çıktım. Kalmukların tarihi kısaca böyle arkadaşlar. Müze girişi 200 ruble arkadaşlar. Eğer fotoğraf veya video çekmek istiyorsanız 300 ruble alıyorlar. Bu şekilde.
Elista 103 bin nüfuslu küçük bir şehir. Kalmuklar Budizm'e inanıyorlar %60 oranında. Tabi Ortodoksluğu seçmiş olanları da var. Ve tüm Cumhuriyet'te az bir miktarda da Müslüman nüfusu da var. Şimdi ben buradaki en önemli Budist tapınaklarından bir tanesine gideceğim ve size şehrin renklerini göstermeye çalışacağım. Ve tabii ki yani Rusya'nın en ilginç, en özel bölgelerinden bir tanesi burası. Çünkü gerçekten de size buranın Rusya olmayacağını düşündürecek, sanki bir Asya şehrinde geziyormuş havası katacak yerler göreceğiz. Bakın toplam okul olarak gelmişler ve etrafı temizliyorlar. Tebrikler. Oirat Moğollarının kendilerine verdiği bir diğer isim de Cangar arkadaşlar. O da şurada. Kendileri Cengiz Han'ın ordusunun batı kolunu oluşturuyorlarmış. Ona da Cengigar deniyormuş ve bu kelime dönüşerek Cangar'a dönmüş. Tabi bu şehir, söyledim ya, hem böyle Sovyet döneminden kalma binalar, işte Kruşovka binaları, aynı zamanda Budist figürleri falan hepsinin karışmış olduğu çok özel bir şehir. O yüzden geldim aslında biraz da buraya. Minibüse bineceğim arkadaşlar şimdi. Джангары выходят. Дружба на дружбе. Elista'nın biraz daha arka mahallelerine, dış mahallelerine doğru geldim arkadaşlar. Daha doğrusu stupa burada. O yüzden geldim. Aslında buralara kadar gelmişken şöyle Kalmuk müziğini, Kalmuk danslarını dinleyebileceğim bir programda arıyorum ama şu ana kadar henüz bulamadım. Bakar mısınız binaya? İşlemişler. Gerçekten de güzel bir deneyim olabilirdi. Bu yıl Elista'nın kuruluşunun da 160. yıl dönümü arkadaşlar. 1865 yılında kurulmuş. Tabi Ortodoks kiliseleri de yok değil, onu da söyleyeyim. Onlar da var yani. Hala Rusya'dayız arkadaşlar. Merak etmeyin. Aydınlanma stupası. Burası. Şöyle burada görüyorsunuz. Dua ve dilek bağları, artık işte kumaşları, ne derseniz bunlara, böyle dualarını veya dileklerini yazıp buraya koyuyorlar. Böyle rüzgarın uğultusuyla da bunların kabul olduğuna inanılıyor. Burası aydınlanma stupası arkadaşlar. Buradaki en önemli ibadethanelerden bir tanesi yine. İçerisi de böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şurada bir Buda heykeli var. Ve burada insanlar dua ediyorlar. Normalde içeriği çekmeye pek izin vermiyorlar. Çekebildiğim kadar çektim. Yani izin aldım tabii yine. Burayı 9 ayda yapmışlar arkadaşlar. Stupa Prosvetlenia buranın ismi. Kalmukya'nın Budist mirasını güçlendirmek için yapmışlar. Az önce anlatmış olduğum buradan gönderilmeleri ve tekrar geri döndükten sonraki milli kimliklerini birazcık da daha ortaya çıkartmak ve buradaki Budist kimliklerini güçlendirmek için yapmış oldukları bir stupa. Stupa dediğim şeydi arkadaşlar, bu ibadethaneler böyle. Yani Sanskritçe tepe kelimesinden geliyor bu stupa ve bu aslında Buda'nın oturuş şeklinin bir sembolü diyebiliriz. Ona benzeterek yapılıyor genellikle. Eğer Buda'nın oturuşunu
bağdaş kurup oturuşunu göz önünde bulundurursanız ve lotus çiçeği var. Yine Budizm'de önemli. Onun şekline de benziyor. Bu kadar Budizm'den bahsetmişken arkadaşlar size Buda ve Budizm'le ilgili bir spekülasyondan da bahsedeyim. Daha doğrusu doğru olduğunu söylüyor yazarı. Buda'nın Türklere gönderilmiş olan, yani Türk ırkına gönderilmiş olan bir peygamber olduğunu söyleyen bir kitap var. Ben tamamını okumadım ama kitabı duydum, gördüm ve inşallah okumak da istiyorum. Yani Buda'nın da bir Türk olduğunu söylüyorlar aslında. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yani Buda gerçekten de Türk olabilir mi? Türklere gönderilmiş bir peygamber olabilir mi? Siz de eğer bildiğiniz bir şeyler varsa lütfen yorumlara yazın. Elista ve Kalmukya arkadaşlar satrancıyla da ünlü. Yani satrancı iyi oynayan, usta oynayan gerçekten burada yetişmiş insanlar da var. Hatta eski başkanları yanılmıyorsam ismi Ilyuzmanov'du. Eski Dünya Satranç Federasyonu Başkanı ve buraya kendi zamanında bir satranç şehri yaptırmış. Şimdi orayı da göstermek istiyorum size ve kendim de ziyaret etmek istiyorum tabi. City Chess denilen bölge burası. Yani Elista'nın satranç şehri. 1998'de o zamanki başkan Kirsan İlyumjunov'un deli gibi satranç hayranlığı yüzünden yaptırılmış. Bu gördüğünüz bütün binalar aslında şehir. O dönemde yaptırılmış ve satranç, 30. satranç olimpiyatları da burada gerçekleştirilmiş. Fakat da buranın yapımıyla ilgili bir sürü spekülasyon haberler de ortaya çıktı. Dönemin anısını anlatan bir anıt arkadaşlar. Ben de satranç oynamayı severim ama satranç için kocaman bir şehir yaptırmaya da gerek var mıydı? Onu da bilmiyorum yani. Bu da Ostap Bendner anıtı arkadaşlar. 98 yılında açıldığında yapılmış olan. Yani işin özü bu City Chess Kalmukya'nın başkenti Elista'da satranç tutkusu yüzünden yapılmış bir mahalle kompleksi diyebiliriz. Yani içerisinde satranç oyun alanlarından işte yüzme havuzuna ve daha birçok Budist tapınaklarına kadar birçok şeyin olduğu bir kompleks olarak yapılmış ve 14. Dalai Lama'da 2004 yılındaki Elista gezisinde burayı ziyaret etmiş arkadaşlar. Tabi buranın inşasından sonra Ilyumjunov bayağı bir tepki almış çünkü fakir bir bölgede, yani kişisel hobisinden dolayı böyle bir mahallenin yaptırılmasını haliyle israf olarak görmüş insanlar ve bayağı bir tepki almış yani. Satranç şehri City Chess mahalle kompleksinden de ayrılıyorum. Satranç taş figürleri görüyorsunuz ve bir güneş saati var. Şu an saat, evet bakalım, 3. Tam 3 doğru gösteriyor mu? Herhalde gösteriyor değil mi? Hummalı'da bir yeniden yapılanma çalışması var buralarda. Şimdi burada Deve Adası denilen bir yere geldik. Yani siz böyle bir yer getirdim. Şimdi içeride bakalım kostümlü böyle develer veya işte geleneksel yaşamı gösteren, Kalmuk yaşamını gösteren bir yurta geldik. Здравствуйте. Здравствуйте, заходите. Спасибо. Şöyle gireyim. Кибиток. 200 кибиток говорили, да, идут. Вот. Движение, конечно, шло такое. Yurdun içi böyle arkadaşlar. Klasik kostümler
İşte araç gereç ve o zamanları, eskileri özetleyen bir şey içerisinde. Şimdi burada içeriye biletle giriş var. Biletle girebiliyorsunuz. Ya da isterseniz ücret karşılığı kostüm giyebiliyorsunuz ve 500 rubleymiş. İsterseniz develere binebiliyorsunuz. Şurada 2 hörgüçlü develer var. Buranın özel develeriymiş. Onlara binebiliyorsunuz. Buranın ismi Camel Island İngilizcesi. Yani Deve Adası söylediğim gibi. Şurada da ismi yazıyor. Bakın şimdi daha yakından göstereceğim Rusçası. Verblujny Ostrov, yani Deve Adası demek arkadaşlar. Buraya giriyorsunuz işte böyle kostümlerle, isterseniz resim, fotoğraf çekiniyorsunuz. Ya da develerin Здравствуйте еще раз. Şöyle develerin de işte resmini, videosunu çekiyorsunuz. İsterseniz de 500 rubleymiş. 500 rubleye buralarda deveye biniyorsunuz. Develer çok güzel. Valla bunlar bakın 2 hörgüçlü. Türkiye'de bizde genellikle tek hörgüçlü oluyor develer. Evet. Hayvanlar yalnız insanlara acayip alışmışlar. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать на Рубль. Спасибо большое. Как здесь, что это здесь? Можно расскажите чуть-чуть? Да, конечно, это Верблюжий остров. Мы здесь держим верблюдов, также катаем на них. Вот. Это наше такое дело. Вот. Да. Это калмыцкий, да? Вот это. Да, это калмыцкая традиция, можно сказать. Мы поддерживаем культурные традиции. Вот, также обучаем людей калмыцким традициям. Вот. Все-таки животноводство — это дело Калмыкии. Вот. Как вас зовут? Меня зовут Эльвина. Эльвина. Вы сама калмык? Я калмычка, да. Калмычка, да? Да. Угу. Здесь родилась или как? Да, Калмыкия. Калмыкия. Вот. Любите здесь? Да, Да? очень мне нравится здесь работать. Вот. Все-таки с животными есть такое умиротворение. Вот. Животные также они успокаивают. Вот. Угу. Вы отлично, спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Bakın bakıcı kız böyle hazırlıyor bunları. Az önce kendisinin de söylediği gibi Kalmuk kültürünü devam ettiriyoruz diyor. Kendi ve eşi de şimdi tur yapacaklar. Verbluda Rusça'da deve demek arkadaşlar. Burası da Elista'nın işte geldiğinizde görmeniz gereken Kalmuk yöresel hayatını, yerel hayatını görebileceğiniz, deneyimleyebileceğiniz bir yer. Elista'nın hemen kıyısında, birazcık dışında gezip görebileceğiniz bir yer. Bu yerin ana sloganı "Gelin kendiniz göçebeye dönün" diyor yani. Step hayatını, göçebe hayatını yaşamak için birebir bir yer arkadaşlar burası. Buraya taksiyle gelip gidebiliyorsunuz. Ben de öyle yaptım. Şimdi tekrardan taksimi çağırdım. Ve artık tabi bütün bugünkü gezi, yolculuk beni biraz acıktırdı. Şimdi yine hazır Kalmuklardan başlamışken Kalmukya mutfağına özgü güzel bir restoranta gideceğim ve bir Kalmuk gibi yemeğimi yiyeceğim. Kalmytskaya Kuhnya arkadaşlar. Ethno House. Burayı buldum. Evet, buraya gelip bakalım neler var neler yok. Здравствуйте.
Kalmık ya. İşte burası arkadaşlar. Şimdi yemeklerimi söyleyeyim ben. Yerin ismi bu arkadaşlar. Ethno House. Evet, fiyatlara şöyle bakacağız. Yemeklere bir bakalım. 80-100. Fena değil. Toplam bir tabak 890 ruble diyor. O biraz pahalı geldi. Bakalım şimdi buradan ben yemeklerimi seçeyim. Sizlere de göstereceğim. Şöyle menüyü de tutayım. Siz durdurup bakarsınız isterseniz. Yemeklerim de geldi arkadaşlar. Bu çay. Kalmuk çayı. Это как называется? Хурсунмахн. Спасибо вам большое. Это как называется? Борцуги. Bortsugi. Bu da bortsugi arkadaşlar. Tatlı. Bu da çay. Yemek sonrası çay. Biraz tuzlu ama güzel. Спасибо вам большое. Sofram bu şekilde oldu arkadaşlar. Çay. Tuzlu bir çay. Oo. Çorba gibi yani, böyle mantar çorbası gibi ama güzel yani, sevdim. O yüzden söyledim yine. Bunu böyle yemek öncesinde içiyorum ben, yoksa normalde yemek sonrası için çay yani. Lapşa yani erişte. Erişte gibi bir, yani erişte gibi değil, erişte yemeği. Etli, yeşillikli, havuçlu ve soğanlı. Güzel. Güzel. Ama etleri sanki iyi yapmıyorlar ya. Et de güzel pişmiş. Bravo. Leziz yani, Kalmık mutfağından yemekleri deneyerek artık bu videomuzu sonlandıracağız arkadaşlar. Yemeğimi yedim arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Спасибо вам большое. До свидания. Evet, böyle yerel bir restoran arkadaşlar burası. Arkadaşlar burada şimdi çok sevimli bir grupla karşılaştım. Kendileri Kalmık ve burada şarkı söylüyorlar, dans ediyorlar, konuşuyorlar. Şimdi onlardan Kalmıkça ve Rusça birkaç bir şeyler söylemelerini isteyeceğim. Burada gençlerle iletişimim gittikçe arttı ve şimdi burada Kalmıkçayı konuşabilen bir arkadaşla karşılaştım ve onu da size tanıtmak istiyorum. Ben de bana kendilerimi Halimgut bakçut saknır tünür Halimgut oralan. Так, спасибо. Ханжанам. Ханжанам. Ханжанов. Как тебя зовут сначала? Мингия. Вы калмык, да? Калмык. Хорошо. Как? Я из Турции. Что вы знаете про Турцию? Турция очень хороший город. Были там? Нет, не был. Турки добрые люди. Правда, сражались сами много, конечно, да. Но так, хорошие люди. Особенно турки популярны тем, что у них есть фокусы с этим мороженым смешные. На Кавказе там был один турок, он мороженое продавал, тоже так фокусы показывал. Это было смешно. Знаете, да, калмыкский язык? Не сильно вообще сейчас на данный момент молодежь не очень хорошо, но начинает учить калмыцкий язык, да, чтобы не пропало, так сказать, буддийские культуры, там всякие картины. Вы здесь буддисты, да? Большинство из нас буддисты, да. Okey, отлично. Спасибо большое. Artık videomuzun sonuna geldik ve sizlere bugün Avrupa'nın en büyük Budist topluluğunun yaşamış olduğu Elista'yı, Kalmıkya Cumhuriyeti'nin başkentini gezdirdim. Ayrıca Rusya'nın da en özel, en güzel, en farklı bölgelerinden bir tanesini gezdik sevgili arkadaşlar. Ve Rusya coğrafyasındaki bu eşsiz yolculuğuma devam etmeyi planlıyorum. İnşallah çok daha başka yerleri, çok daha güzel yerleri, farklı yerleri görmeye devam edeceğiz. Bu yüzden lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Huzurlu kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.